Geçen ay Saros oynarken uzak durmaya çalışıp bulaşınca kopamayacağımdan emin olduğum türün eline düşmüş hissettim yine. Aynı bölümleri oynadıkça oynadım, daha da güçlenmek için çabaladım, hırslandıkça hırslandım. Oyunu bitirdim, üstüne tüm kupaları toplamak için devam ettim, doyamayıp diğerlerine dadandım. Hades indirdim, kesmedi, ikinci oyuna başladım. Bağımlılığımı yaymam lazım dedim, beraber oynamak için arkadaşlarımın kanına girip Ravenswatch'a sardım. 2-3 hafta boyunca midesizce roguelike oynayıp anca kendime gelebildim. Bünye o kadar susamış ki bu türe tek oyunda yetinemedim. Yeniden popüler olmaya başlayan ve belki de altın çağını yaşayan roguelike çoğunuzun tahmininden çok daha eskiye dayanıyor. Action RPG'nin atası olan Diablo bile roguelike üzerine inşa edilen bir oyun. Yani oynadığınız ve sevdiğiniz çoğu oyunun atasından bahsedeceğiz. Ha bu arada hoşuna gider ve bu tarz videoların devamının gelmesini istersen takip edip videoyu beğenirsen beni daha motive etmiş olursun. Şimdiden sağ ol. Oyun dünyasına sonradan katılan Souls-like gibi bu türde aslında doğuşunu aynı adı taşıyan oyuna borçlu. Sonradan diyorum çünkü Souls-like oyunları roguelike'a baktığında yeni yetme sayılır. İlk Souls türündeki oyunu yani Demon's Souls'u 2009 yılının başlarında oynadık. Daha 16-17 senelik taze bir tür yani. Ama roguelike'a bakıyorsun 1980'lerin başlarında hayat bulan neredeyse 50 yıllık bir tarih. Ne kadar bir dönem ölmeye yüz tutsa da popüler oyunlarla tekrar canlandı ve yeni nesil oyuncular da bu türü tanımaya başladı. Rogue oyununun temeli Michael Toy ve Glenn Wichman'in tanışmasına dayanıyor. Toy 1970'lerin başında şanslı sayılan çocuklardandı. Babasının nükleer bilimci olarak çalıştığı Livermore, Kaliforniya'da büyüdü. Yılda bir kez babasının çalıştığı merkez ailelerin ziyaretine izin veriyordu o dönemlerde. Toy da zaten meraklı olduğu oyunları bu bilgisayarlarda deneme fırsatına erişip daha çocukken bilgi ve tecrübe toplamaya başladı. Nükleer araştırmalar yapılan bilgisayarlara her ulaştığında Star Trek'in 1971'de yapılan oyununu oynayan hayaller kuran çocuk, 70'lerin sonunda gazını alamayıp Kaliforniya Üniversitesi'nde bilgisayar bilimlerine kaydoldu. Kırılma tam da burada yaşandı işte. ARPANET'i çoğunuz duymamıştır fakat bugün kullandığınız internetin temeli bu yapıdır. Ve Toy ilk hedef bu altyapıyı kullanarak oynayabileceği oyunlar üstünde araştırmaya başladı. İlk gözüne çarpan da şu anki Adventure yani macera oyunlarının atası olan Colossal Cave Adventure'dı. Hatta oyuna direkt Adventure deniyordu. Bilgisayardan gelen açıklamalar ve oyuncunun geri komut bildirimleriyle mağaraları keşfetmeye ve hikayeye tanıklık etmeye çalışıyorduk bu oyunda. O oynadığımız Uncharted, Tomb Raider veya Pursuit gibi macera oyunlarının temeli bu kodlarla atıldı. Meraklı Toy'da oynadı, araştırdı, hayal gücünü kullanarak kendi dünyasını yaratmanın peşine düştü. Ve üniversitenin ilk yılında Glenn Wichman ile tanıştılar. Glenn de kendisi gibi oyunlara meraklı, hatta Dungeons and Dragons hastası biriydi. Hatta o kadar hayrandı ki kendi varyasyonlarını yaratıp farklı oyunlara hayat vermeye başlamıştı çoktan. Bilgisayar bilimleri okumaktaki en büyük amacı da zaten oyun dünyasında yer sahibi olmaktı Wichman'in. İkisi de adventure hayranı, kendi oyunlarını yapmak için can atan gençler kolları sıvamaya başladı. İlk hedefleri de birbirlerine katacaklarını sınamak oldu aslında. Toy yaptığı oyunu Wichman'e test ettiriyordu. Wichman de bak böyle bir fikrim var diyerek soluğu Toy'un yanında alıyordu. O zamanlar imkanlar çok kısıtlıydı ve kendi oyunu tam olarak test etmek imkansızdı. Sonuçlarını bilerek bir oyun oynadığında sıkıcı bir bug ayıklamaktan farksız olacaktı bu. O yüzden ikili de yaptıkları oyunları birbirine test ettirip nasıl hissettirdiğini soruyordu. Fakat Wichman ne kadar hayal gücü geniş biri olsa da kod yazma konusunda Toy'a nazaran çok yeniydi. Henüz Basic'i yeni çözme aşamasında olduğundan kodlama kısmındaki esas yük Toy'un omuzlarındaydı. Bu arada gerçekten o zamanlar oyun yazmak ve bunu hayata geçirebilmek inanılmaz zordu. Düşünsene hayal ettiğin bir evren var ve bunu sadece yazılara dökebiliyorsun. Ne grafikler, ne animasyonlar, ne müzikler. Elinde olan tek şey yazılar. Bilgisayar sana soru soruyor veya ortam ve oyun hakkında bilgiler veriyor. Sen de yine cevap vererek oyunda ilerleme sağlamaya çalışıyordun. Birkaç seçenekten birini seçerek ilerleyişe yön verip hayal ettiğin senaryoyu hayata geçirmekti amacın. Tabi seçeneklerin kodlayan insanın ne kadarına izin verdiğiyle alakalıydı tamamen. Karşında bir troll var ve seçeneklerin belli. Stunla, saldırı yap veya kaç gibi basit seçeneklerden ibaretti oyundaki ilerleyişin. Yani o dönemler resmen bu tür imkansızlıklarla doluydu. Oyun geliştirirken kullandığın bilgisayar önünde bile değildi. Sadece terminallerden görmediğin bilgisayarlara bağlanarak çalışabiliyordun. Ve bu sistem basit yazıcılar kadar ilkeldi. Ne oyun motorları, ne işi kolaylaştıracak yardımcı programlar, hiçbir şey yoktu ellerinde. Ne hayal ediyorlarsa onu kendileri kodlamak zorundaydı. Hatta bu kodu ekipteki başka bir yazılımcıya iletmek bile eziyetti. Ki en büyük sorunlardan biri de buydu zaten. Farklı insanların aynı iş üzerinde çalışması resmen eziyete dönüyordu. Tam bu çıkmazın ortasındayken 120 kilometre ötede Berkeley Üniversitesi'nde öğrenci olan Ken Arnold devreye girdi. Ve yaptığı editörle sorunu kökten çözdü ve tasarımcılar arasındaki iletişim ağını kurdu. Arnold ekipte hayati bir öneme sahipti. Çünkü en başta ekibin hayal ettiği yazılardan ziyade gerçek bir atmosfer ve görsel sunum hazırlayabilmekti. Zindanları, nerede hangi yaratığın çıkacağını direkt olarak oyuncuya aktarabilmek istiyordu ikili. Ve bu yine Arnold sayesinde mümkün oldu. Arnold'un yazdığı editörle artık herhangi bir C programının terminali adresleyebilmesi ve grafik alanı olarak görmesi mümkündü. Yani artık o çalıştıkları basit terminaller yazı yazmaktan ibaret değildi. Sonunda oyun alanını tasarlayabilecekti ikili. Bu büyük bir nimetti ekip için. Ve bu 3 kişiden oluşan ekip ASCII simgelerini kullanarak zindanları tasarlamaya başladı sonunda. Resmen görsel olarak bir şeyler sunabilen ilk oyunlardan biriydi Rogue. Şimdiki birçok yapının temelleri 50 yıl önce böyle sıkıntılı ve zorlu ortamlarda atıldı. İkinin en başından beri söylediği gibi bu oyun kadim Dungeons and Dragons temel alınarak tasarlanmıştı. Ve ondan
oyundan oldukça ilham aldı. Evet, sonradan kendilerine özgü elementler ve yaratıklar eklediler. Fakat bu hallerin oluşmasına neden olan o efsaneydi. Bunun gibi birçok oyunun temeli aslında zaten Dungeons and Dragons'a dayanır. Ve hep bir acaba vardı ikilinin kafasında. Acaba oyuncunun zar attığını hissedebileceği, bilgisayarın bile sonradan öğrendiği rastgele alanlar tasarlanabilir miydi? Ekibe sonradan katılan Arnold sayesinde bu hayallerini de gerçekleştirdiler ve oyun hayata geçmeye neredeyse hazırdı. Evet, başta toy yapıma Witchman ile başlamış olsa da sonradan Berkeley'e taşınmış ve Witchman'in projeden biraz uzak kalması sonucu Rock, Arnold ve toy ile tamamlamak zorunda kaldı. O zamanlar üniversitelerde Unix oldukça rağbet gören ve kullanışlı bir işletim sistemiydi. Hatta şu an kullanılan Linux, Android, iOS gibi birçok işletim sisteminin mimarisinin temelleri de Unix'e dayanır. Ve oyunumuz Unix'te oldukça başarılı çalıştığından dikkat çekti ve entegre edilip bir parçası olmasına karar verildi. Bu ne demek? Windows yüklediğinde standart eline ulaşan oyunlardan biri gibi bilgisayarına Unix yüklediğinde promosyon olarak kavuştuğun oyunlardandır Rock. Ve üniversite öğrencileri buna bayıldı. Başta arkadaşlarla paylaşılıp eğlence amacıyla tasarlanan Rock artık birçok üniversite öğrencisinin tanıdığı ve severek oynadığı bir oyun haline gelmişti. Alınan radikal kararlar ve Unix kıyağı resmen patlamasına neden oldu Rock'un. Rock o kadar keyifli bir oyundu ki tatmin olmak için bitirmeye ihtiyacın yoktu. Oynadıkça yaratıkları keşfedip onları alt etmeyi öğreniyorsun ve her oynadığında farklı bir senaryoyla karşılaşıyorsun. Bu da oyunu o dönemdeki çoğu oyunun tekrara bağlayan yapısından farklı kılıyordu. Bambaşka bir deneyimdi bu oyuncular için. Hala roguelike ve rastgele hazırlanan haritalara sahip oyunlar bu konuda avantajını sürdürmeye devam ediyor. Action RPG türündeki yapımlar bunlara en güzel örneklerden. Diablo, Path of Exile gibi yapımların bağımlılık yapmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu. Rogue ilginç ve açık kaynaklı bir oyun olduğundan da sonradan sayısız sürümü ortaya çıktı. Oyunu sevenler kendi rogue'larını hayata geçirdi. Büyük yatırımcılar ve firmalar ekiple yeni oyunlar için anlaştı ve Rogue, IBM ve Macintosh gibi devlerin sahnelerinde bile yer aldı. Renklendi, büyüdü ve resmen tüm dünyaya sevdirdi kendini. Aralarında neler yaşandı tam olarak kimse bilmiyor. Ama Witchman ekipten ayrılınca Rogue'dan biraz uzaklaşmışa benziyor. Yaptığı söyleşilerde uzun süre oyunu ve devamında ortaya çıkan türü pek de takip etmediğini açıklıyor. Adamın maddi olarak çok az bir kazancı olmuş bu yapımdan ve sonradan piyasaya çıkan hiçbir roguelike oyununda oynamamış. Bu yüzden bana biraz projenin dışına itilmiş gibi hissettirdi. Ne kadar açıklama yapmış olmasa da bu söylediklerinde biraz sitem hissettim ben. Fakat son yıllarda yine sektörü takip etmeye başlamış. Ne kadar roguelike sayılmasa da bir oyun yapsam o kesinlikle Minecraft gibi olurdu diyor Witchman. Minecraft, Diablo ve No Man's Sky'ı en iyi rogue benzeri yapımlar olarak görüyor. Roguelike da aslında ekibin kendi ürettiği bir terim değil. O zamanlar Reddit gibi forumlar yoktu tabi. Oyuncuların toplandığı Usenet gibi topluluklar oluşmaya başlamıştı ama. Usenet bilgilerin paylaşıldığı, insanların oldukça sevdiği bir tartışma alanıydı. Ve buradaki uzun süren tartışmalardan sonra oyuncular bu türe roguelike deme kararı aldı. Bizi kendine aşık eden oyunlar da türler de hep böyle inanılmaz hayal gücüne sahip insanlardan çıkıyor. Çocukluktan beri oyunların peşinde koşan Dungeons and Dragons hastası ilk oyuncu resmen en sevdiğim türlerden birini yarattı. Ardından Miyazaki Souls-like terimini hayatımıza soktu ve beni kendine aşık etti. Souls'ları da oldukça keyifli oynuyorum evet, fakat dürüst olmam gerekiyor. Roguelike oyunların ayrı bir çekiciliği var bende. Çünkü aynı oyunu oynamıyorsun. Her defasında farklı bir senaryo oynayıp bambaşka bir deneyim yaşıyorsun. Ve bu kullandığın silah ve özellikleri değiştirerek olmuyor sadece. Hem bu seçeneklerdeki şans faktörü hem de oyunun sana sunduğu düşman dizilimi inanılmaz bir merak uyandırıyor. Çünkü ne kadar deneyim kazanıp oyunu öğrensen de şansın yaver giderse hayalindeki o build'i yapabiliyorsun. Oyuna tekrar başlıyorsun, kombinasyonları deniyorsun ve hayalindeki oyun tarzına kavuştuğunda inanılmaz keyif alıyorsun. Roguelike işte bu yüzden en başarılı bulduğum ve en sevdiğim türlerden. Denge güzel sağlanıp seçenekler doyurduğunda oyuncuya verdiği keyfi anlatamam. O yüzden hepiniz en az bir kez bu türü tatmalısınız. Hangi oyunu önerirsin derseniz de an itibariyle en iyisi olan Hades 2 olur oyun. Bir liste de hazırlayacağım sizin için. En sevdiğim ve başarılı bulduğum roguelike oyunlardan ayrıca bahsedeceğim. Ama bu video Hades'e yer vermezsem resmen eksik kalırdı. Çünkü gerçekten inanılmaz bir seviyeye ulaşmış durumda oyun. İlk oyunu zaten manyak gibi oynayıp 200 saate yakın vakit ayırmıştım. Her silahın keyifli olması, tanrıların güçlerinin kombinasyonları ve hikaye akışı mükemmeldi. Kusursuz bir roguelike oyun tasarlamaya kalksam aklıma daha iyisi gelmezdi sanırım. Hades 2'ye girdiğim ilk randa da işte tam olarak bunu hissettim. Üşenmemiş adamlar resmen tamamen farklı silahlar tasarlamışlar. Supergiant Games aynı silahları kopyalayıp farklı bir hikaye basmakla yetinmemiş. Adamlar tanrıların güçlerinden tut, silahların upgrade sistemine kadar her şeyi yeniden tasarlamışlar. Hikaye yine aynı ailenin bağlarını, geçmişte yaşananların zamanımıza etkisini ve elimizden neler gelebileceğini anlatıyor. Çok spoiler'a girmeyeceğim tabi. Ama hikaye akışı ve anlatım yine ilk oyun gibi çok eğlenceli ve keyifliydi. Fakat silahların sonradan keşfedeceğimiz türleri ve yanımızda taşıyacağımız hayvanlara kadar neler eklemişler oyuna. Ama en dikkatimi çeken özelliği tonla yenilikle değiştirilmiş oyun yapısından ziyade Hades 2'nin resmen ilk oyunun 2 katı büyüklüğünde olması. Oyun sana önce yeraltı ve sonra yeryüzü olmak üzere 2 farklı oyun alanı sunuyor. Ve bu bölgelerin her biri en az ilk oyun kadar büyük ve farklı düşman çeşitliliğine sahip. Özellikle sadece yeryüzü bile ilk oyundan çok daha büyük. Yalan yok, ben oyunun yeraltı kısmını bitirdikten sonra tamam dedim, yeryüzünde birkaç boss daha keseriz, oyun biter. Ama kestikçe kestim, ilerledim, resmen alt taraftan daha da uzun sürdü. Hades 2 o yüzden gördüğüm en büyük değişim yaşayan devam oyunu olabilir. Oyunda 50-60 saati çoktan devirdim ama hala doymuş hissetmiyorum. Çünkü Hades'te hikaye oldukça derin.
karakterlerin. Ana hikaye devam ediyor, yan hikayeler ekleniyor, sohbetler bitmiyor resmen oyunda. Onlarca run bitiriyorsun, bir bakıyorsun yeni bir hikaye başlıyor. Zaten oyunun ana senaryosunu bitirmem 40 saatten fazla sürdü. Oyunun bu kadar uzun olması korkutmasın ama. Ortalama bir saat oynuyorsun, bir run bitiyor, sonra birkaç dakika sohbetle hikayeyi ilerletip dünyaya eklenen yeni merakla tekrar başlıyorsun oynamaya. O yüzden asla sıkıldım artık bit kafasına girmiyorsun oynarken. Tabi bu sadece ana senaryoyu kapsayan karakterlerle de sınırlı değil. Diğer NPC'lerin hikayelerini dinleyip onlarla bağını güçlendirip evren hakkında devamlı yeni şeyler öğreniyorsun. Ve gerçekten mitolojiyi en iyi kurgulayan oyunlardan biri olmuş bu açıdan. Saçma sapan bir tanrı tasviriyle karşılaşmıyorsun oynarken. Gerek karakterleri gerek hikayeleri mitolojiye oldukça uygun olduğundan hikaye daha da içine çekiyor seni. Buna kusursuz gameplay de ekleyince tabii ki roguelike'ın en iyi temsilcisi ortaya çıkıyor. Hikaye ne olacak diye koştururken kazana da dokunmadan geçemiyorsun oyunda bu arada. İlk oyunda olmasa da bu oyunda korkunç bir craft sistemi entegre edilmiş oyuna. Topladığın çiçekler, madenler veya bosslardan aldığın materyaller oyun boyunca kaydettiğin ilerlemenin en büyük parçası. Topluyorsun, getiriyorsun kazana, oynadıkça açılan tariflerden dilediğini yapıyorsun. Ya seni rahatlatacak bir güçlenme alıyorsun ya da oyuna yeni bir mekanik ekliyorsun. Evet, o kadar çok mekanik var ki oyunda. Artık ne açtığım, ne için uğraşıyorum unutuyordum bazen. Adamlar benim gibi grind ve derinlik seven insanlar için özellikle tasarlamış oyunu. Doyamıyorsun, oynadıkça oynayasın geliyor. Onu da açayım, bunu da yükselteyim derken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmiyorsun bile. En az bir 50 saatim daha var kesin Hades. Ama acıktığımda mideye indireceğim mükemmel bir yemek olduğundan tüketmekten ziyade roguelike krizim için bekletiyorum. En kısa sürede oynayın, oynatın ve bu deneyimi kesinlikle yaşayın arkadaşlar. Oynadığınız en keyifli oyunlardan biri olacağından eminim. Hades'i de doya doya övdüğüme göre gönül rahatlığıyla videoyu bitirebilirim artık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.